Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yardımını, insanlardan esirgemeyen yüce gönüllü Şahin'in hikayesini anlatacağım. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlemeler. Eskiden büyük bir tüccar olan bir adam, eşi ve tek oğlu Şahin'le birlikte yaşardı. Yıllarca ticaret yaparak büyük bir servet kazanmıştı. Oğlu Şahin büyüdüğünde hala iyi kalpli ve saf biriydi. Ancak babası, bu özelliklerinin başarılı bir tüccar olmasının önünde bir engel olduğunu düşünüyordu. Babasının yaşlılık belirtilerini hissetmesi ve ticarete devam edemeyecek duruma gelmesiyle, Şahin'i kendi ayakları üzerinde durabilen biri haline getirmek istedi. Bu yüzden oğluna ticaret yaptığı gemisini verdi ve her türlü mal ile doldurdu. Şahin'in uzak ülkelere gidip ticaret yapmasını ve güvenilir biri olduğunu kanıtlamasını istedi. Böylece Şahin babasının gemisiyle denize açıldı. Şahin, okyanusların ortasında yol alırken büyük bir gemiyle karşılaştı. Geminin üzerinde siyah bir bayrak dalgalanıyordu ve içinden ağlama ve çığlık sesleri yükseliyordu. Şahin, bu geminin mürettebatına yaklaşıp sordu. "Allah aşkına, geminizden gelen bu ağlama ve çığlık sesleri de neyin nesi?" Mürettebat, bunun bir yıllık seyahatleri boyunca ele geçirdikleri kölelerin sesi olduğunu ve Moğol liderinin emirlerine uymayı reddeden kölelerin işkence gördüğünü söyledi. Şahin, Moğol liderine haber vermelerini ve gemideki tüm köleleri satın almaya hazır olduğunu iletmelerini istedi. Bu haber Moğol liderini sevindirdi ve Şahin'in önerisini kabul etti. Uzun pazarlıkların ardından Moğollar, Şahin'in gemisini ve içindeki tüm malları alacak ve karşılığında köleleri serbest bırakacaktı. Köleler serbest bırakıldığında, Şahin onların arasında yaşlı bir kadın ve olağanüstü güzellikte bir genç kız gördü. Onlara yaklaşıp kim olduklarını ve nereli olduklarını sordu ki, onları memleketlerine götürecek bir gemi bulabilsin. Yaşlı kadın gözyaşları içinde cevap verdi. "Biz, Armin krallığındanız. Yanımdaki genç kız, o krallığın prensesi Rukiye'dir ve ben de onun dadısıyım. O lanetli gün ormanda geziyorduk. Yolumuzu kaybettik ve Moğolların eline düştük. Bizi yakalayıp köle yaptılar." Şahin, o bölgedeki diğer denizcilere Armin krallığını sordu. Ancak kimse böyle bir yer duymamıştı. Bunun üzerine yaşlı kadın konuştu. "Kaçırılalı yaklaşık 6 ay oldu. Moğollar bizi okyanuslarda dolaştırıp durdular. Bu yüzden buranın krallığımıza çok uzak olması mümkün. Bizi tanıyan ya da oraya götürebilecek kimse bulamazsın." Daha sonra yaşlı kadın ve prenses, Şahin'den kendilerini yanına almasını rica ettiler. Artık onların tutunacak hiçbir dalı yoktu ve ülkelerine geri dönmenin bir yolu kalmamıştı. Şahin'in yüreği yine yumuşadı. Onlara destek olacağını söyledi ve aynı çatı altında yaşayabilmek için prensesin elini istedi. Prenses, büyük bir mutlulukla kabul etti. Böylece evlendiler ve Şahin, eşiyle birlikte babasının yanına döndü. Babası olanları öğrendiğinde öfkelendi ve şöyle bağırdı. "Sen deli misin oğlum? Ticaret böyle mi yapılır? Babanın servetini böyle mi mahvedersin?" Bu sözlerle oğlunu evden kovdu. Şahin, eşi ve dadısıyla birlikte küçük bir evde yaşamaya başladı. Ancak anne ve babasıyla bağlarını hiç koparmadı. Babasını sık sık ziyaret etti ve affını istedi. Nihayet babasının kalbi yumuşadı ve onu eve geri çağırdı. Karısıyla ve dadısıyla birlikte tekrar ailesinin yanında yaşamaya başladı. Babası ona, önceki gemisinden daha büyük bir gemi alıp onu mallarla doldurdu. Oğluna bu kez, ticarette duygularına değil, aklına kulak ver diye nasihatte bulundu. Şahin, babasının tavsiyesine uymaya ve kayıplarını telafi edecek, büyük bir kar elde etmeye niyetlenerek tekrar denize açıldı. Gittiği ilk limanda, elleri zincirlenmiş, uzun bir sıra halinde yürütülen fakir insanları gördü. Onları götüren askerlere neler olduğunu sordu. Askerler, bu kişilerin fakir çiftçiler olduğunu ve ülkenin yöneticisinin onlardan yüksek vergiler talep ettiğini, ödeyemedikleri için de hapse atılacaklarını söylediler. Şahin, hemen yöneticinin kim olduğunu sordu ve saraya giderek onunla görüşmek istedi.
Huzuruna çıktığında gemisindeki tüm malları fakir köylülerin borçlarını ödemek için bağışlamak istediğini söyledi. Ancak açgözlü yönetici gemiyi de mallarla birlikte istedi. Şahin, babasının ona verdiği nasihati hatırladı. Mantığını kullanması gerektiğini biliyordu. Ancak vicdanı buna izin vermedi. Sonunda içgüdülerine teslim oldu ve teklifi kabul etti. Böylece köylüler serbest bırakıldı. Ancak Şahin, tekrar ülkesine döndüğünde bu kez babasının karşısına çıkamadı. Çünkü kendini savunacak hiçbir şeyi yoktu. Şahin, sokaklarda yaşamaya başladı. Geceleri açık havada yatıyor ve evsiz bir hayat sürüyordu. Halk, onun düştüğü durumu görünce ve başına gelenleri öğrenince, babasına gidip oğlunu affetmesi için yalvardılar. Başlangıçta babası bunu reddetti. Ancak annesinin ısrarlı yalvarışları ve oğlunu sokakta perişan halde görmesi üzerine sonunda yumuşadı. Şahin'i eve geri çağırdı ve onu affettiğini söyledi. Fakat bir şartı vardı. Ona bir daha ticaret yapması için sermaye vermeyecekti. Ta ki Şahin'in ticarette duygularıyla değil, aklıyla hareket ettiğinden emin olana kadar. Günler geçti. Baba, oğlunun kayıplarından bir ders alıp almadığını test etmek istedi. Ona bir miktar ekmek aldı ve belirlediği bir yerde satmasını istedi. Babası, özellikle o bölgeyi seçmişti. Çünkü orada birçok yoksul insan vardı. Böylece Şahin'in öğütlerine uyup uymadığını görebilecekti. Şahin, verilen görevi tamamlayıp eve döndüğünde elinde hiç para yoktu. Çünkü tüm ekmekleri fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı. Babası ertesi gün yine ona aynı miktarda ekmek verdi ve aynı görevi tekrar etmesini istedi. Bu durum günlerce devam etti. Fakat zamanla Şahin eve eli boş dönmemeye başladı. Sonunda bir gün babasına kâr ettiğini söyledi. Babası merakla sordu. "Ne değişti oğlum?" Şahin gülümsedi ve cevap verdi. "Bana verdiğin ekmekleri sattıktan sonra fırına gidip kendi paramla daha fazla ekmek alıyorum. Onları satıp elde ettiğim kârı fakirlere dağıtıyorum. Ama ilk verdiğin ekmeklerin kârını ise yanımda tutuyorum." Babası, oğlunun bu sözlerini duyunca gururla gülümsedi ve şöyle dedi. "İşte sana öğretmek istediğim şey buydu. Oğlum, ben senin baban olsam da sana verdiğim ekmekler benim emanetimdir. O emaneti koruyup bana ya olduğu gibi ya da daha iyi bir şekilde geri vermelisin. Hayır işlemekten seni alıkoymam. Ancak bunu kendi kazancın ve emeğinle yapmalısın. Başkalarının malını izinsiz kullanarak hayır yapmak, birinden çalıp başkasına sadaka vermek gibidir. Bu doğru olmaz." Şahin, babasının verdiği dersi tam anlamıyla kavradı. Babası da nihayet onun artık yeni bir ticaret şansı hak ettiğine kanaat getirdi. Böylece ona daha önceki gemilerden bile daha büyük bir gemi satın aldı ve içini malzemeyle doldurdu. Şahin, anne babası, dostları ve ailesiyle vedalaştı. Ancak eşi Rukiye büyük bir üzüntü duydu. Şahin'in anne babasına ve ailesine sarılışını görünce kendi anne babasını hatırladı. Gözyaşları içinde kaldı. Bunun üzerine Şahin onu teselli ederek yolculuğu sırasında ailesini bulmak için bir plan yaptığını söyledi. Sonra onunla da vedalaşarak yola koyuldu. Şahin'in planı, gemisinin ön tarafına eşi Rukiye'nin ve dadısının resimlerini çizdirmekti. Böylece eğer bu resimleri tanıyan birisi çıkarsa, ona eşinin memleketinin yerini gösterebilirdi. Bu fikirle denizleri aşarak birçok ülkeye uğradı. Sonunda uzak bir adaya ulaştı. Bu adanın halkını adaletle yöneten bir hükümdarı vardı. Hükümdar, halkının durumunu yakından görmek için sık sık şehrin sokaklarında dolaşırdı. O günkü gezisi sırasında limana demirlenmiş bir gemi dikkatini çekti. Gemiye yaklaştığında ön tarafındaki kızın resmini fark etti. Bu yüz ona çok tanıdık gelmişti. Ama nerede ve ne zaman gördüğünü hatırlayamıyordu. Bunun üzerine geminin sahibini çağırmalarını emretti. Şahin hükümdarın huzuruna çıkarak onu selamladı. Hükümdar, gemideki resimleri sordu. Bunun üzerine Şahin, prensesin Armin krallığından nasıl kaçırıldığını, onu nasıl bulduğunu ve eşinin ailesini bulmak için neden gemiye onun resmini çizdirdiğini anlattı. Şahin'in anlattıklarını dinleyen hükümdar,
Bir anda şaşkınlık içinde, "Sen Armin krallığını yöneten kişinin kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ve ardından ekledi, "O, benim amcamın oğludur. Yani senin eşin prenses, onun kızıdır." Şahin, bu güzel haberi duyunca sevinçten havalara uçtu. Krallığın yerini öğrenmek için hükümdardan yardım istedi. Bunun üzerine hükümdar, ona rehberlik etmesi için bir danışmanını verdi. Birkaç gün boyunca denizlerde yol aldılar. Nihayet Armin krallığına ulaştılar. Şahin'in gemisi limana yanaştığında, halk toplanıp geminin önündeki prenses ve dadısının resimlerini görünce büyük bir meraka kapıldı. Resimlerin sebebini öğrenmek isteyen askerler de limana geldiler. Aralarındaki biri, hükümdarın danışmanını tanıdı. Böylece heyeti saygıyla karşıladılar ve onları Armin krallığının sarayına götürdüler. Sarayda, kral ve kraliçe misafirlerini heyecanla karşıladı. Kral, kızının ve dadısının Moğollar tarafından kaçırılmasından sonra, geçen sürede neler yaşandığını öğrendiğinde büyük bir üzüntü duydu. Ancak kızının hala hayatta ve üstelik eşinin ailesiyle mutlu bir yaşam sürdüğünü öğrenince, o da, kraliçe de, saray halkı da tarifsiz bir mutluluk yaşadı. Kral, Şahin'e büyük bir minnettarlık duydu ve onun şerefine büyük bir şölen düzenledi. Krallıktaki herkes bu kutlamaya katıldı. Kutlama sırasında kral halkına şöyle seslendi: "Allah'a şükürler olsun ki, bu genç adamın iyiliği ve merhameti sayesinde kızım büyük bir felaketten kurtuldu. Eğer olmasaydı, prenses hayatı boyunca Moğolların esiri olarak kalabilirdi." Kral, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu genç adam ve ailesi artık bizimle birlikte sarayda yaşayacak. Onları onurlandırarak burada ağırlayacağım. Dahası, Şahin'i tahtımın varisi ve benden sonra krallığımın hükümdarı olarak ilan ediyorum. Bu sözümde sadığım ve sizler buna şahitsiniz." Bu büyük onur karşısında Şahin, ailesini almak için memleketine dönmek istedi. Kral, onun uzun sürecek yolculuğunda vakit kaybetmesini istemediği için ticaret gemisini bırakmasını ve krallığın en hızlı gemisiyle yola çıkmasını önerdi. Bu şekilde yolculuk süresi yarıya inecekti. Ancak Şahin düşündü: eğer memleketine gemisiz dönerse, babası ona inanmayacak ve gemisini yine kaybettiğini düşünecekti. Daha önce 2 kez aynı hatayı yapmış gibi görünecekti. Bu endişesini krala anlattığında, kral ona bir çözüm sundu. Kendi bakanlarından birini Şahin ile birlikte gönderecek ve ona krallığın mührüyle onaylı bir mektup verecekti. Böylece babası, anlattıklarının doğru olduğuna inanacaktı. Şahin, bu öneriyi kabul etti ve bakanla birlikte memleketine doğru yola çıktı. Kasabasına vardığında, babası onu büyük bir merakla karşıladı. Ancak limanda oğlunun ticaret gemisini göremeyince, yine eski şüpheleri canlandı. Tıpkı önceki 2 seferde olduğu gibi, gemiyi kaybettiğini sandı ve öfkeyle patlamak üzereydi. Tam o anda kralın bakanı araya girdi. Krala ait mühürlü mektubu çıkararak babasına gösterdi ve ona olan biteni anlattı. Kralın emrini ve Şahin'in artık tahtın varisi olduğunu açıkladı. Bu haber, babasının yüz ifadesini bir anda değiştirdi. Öfkesi, yerini büyük bir gurur ve mutluluğa bıraktı. Oğluna sarıldı ve hemen bu müjdeyi Şahin'in annesine, eşine ve dadısına ulaştırdı. Tüm aile sevinç içinde eşyalarını hazırladı ve hep birlikte krallığa doğru yola çıktılar. Artık yeni hayatları, kraliyet sarayında geçecekti. Günlerce süren yolculuk sırasında, bir gece kralın bakanı, Şahin'i geminin güvertesine davet etti. Ona yolculuğun gidişatı hakkında konuşmak istediğini söyledi. Şahin, bakanın kral tarafından gönderilmiş güvenilir bir adam olduğuna inanıyordu. Bu yüzden hiç tereddüt etmeden onunla konuşmaya gitti. Ancak tam konuşurlarken, bakan beklenmedik bir şekilde Şahin'i ani bir hareketle sertçe itti. Şahin, ne olduğunu anlamadan kendini okyanusun ortasında buldu. Bakan, hiçbir şey olmamış gibi gemiye geri döndü. Geminin hızı nedeniyle Şahin'in ona yetişmesi imkansızdı. Şahin defalarca bağırdı ve yardım istedi. Fakat kimse onu duymadı. Bakanın bu hain planının arkasında büyük bir hırs yatıyordu. O, uzun zamandır tahtı ele geçirmek
ve prensesle evlenerek kral olmak istiyordu. Ancak Şahin'in varlığı bunu imkansız kılıyordu. Bu yüzden onu ortadan kaldırarak kendi planlarını gerçekleştirmek için harekete geçmişti. Şahin, o gece şanslıydı. Dev dalgalar onu alıp sürükledi ve yakınlardaki bir adanın sahiline fırlattı. Ancak burası kurak ve çorak bir adaydı. Hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Bu sırada gemide kalanlar sabah güneşi doğduğunda Şahin'in gemide olmadığını fark ettiler. Büyük bir üzüntü ve gözyaşları içinde kaldılar. Onun gece denize düştüğünü ve boğulduğunu sandılar. Gemi, Armin krallığına vardığında, kral bu haber karşısında büyük bir yasa boğuldu. Kızını yeniden görebildiği için mutlu olsa da, damadını kaybetmenin acısı içini dağladı. Saray halkı da aynı şekilde üzüldü. Ancak kral, yine de Şahin'in anne ve babasını onurlandırarak sarayında ağırladı. Onlar için özel bir oda tahsis etti ve kalplerini rahatlatmaya çalıştı. Fakat bu jest bile, oğullarını kaybetmiş anne ve babanın acısını hafifletmeye yetmedi. Bu sırada, Şahin adada hayatta kalmaya çalışıyordu. Bir ay boyunca burada mahsur kaldı. Balıklar ve yosunlarla beslenerek günlerini geçiriyordu. Her gün adanın farklı bölgelerini keşfediyor. Buradan kurtulmanın bir yolunu arıyordu. Bir gün, kıyıda balık tutan yaşlı bir adam gördü. Şaşkınlıkla ona yaklaştı ve sordu. "Sen kimsin? Buraya nasıl geldin?" Yaşlı adam gülümseyerek cevap verdi. "Ben sadece yaşlı bir adamım. Dünyayı bir balinanın sırtında dolaşıyorum." Şahin, içinden şöyle düşündü. Bu adam kesinlikle aklını yitirmiş olmalı. Yıllardır yalnız kaldığı için gerçeklikten kopmuş olmalı. Ancak yaşlı adamın varlığı ona huzur verdi. Onunla kalmaya ve ona göz kulak olmaya karar verdi. Fakat işler beklediği gibi olmadı. Aksine, yaşlı adam Şahin'e bakmaya başladı. Ona adadaki su kaynaklarını ve yiyecek bulabileceği yerleri gösterdi. Birkaç gün böyle geçti. Derken bir gece, yaşlı adam Şahin'e beklenmedik bir şey söyledi. Ay tamamen doldu. Bu gece dev balina gelecek ve beni başka bir yere götürecek. Şahin şaşkınlık içinde kaldı. Gece çöktüğünde, Şahin yaşlı adamı dikkatle izlemeye başladı. Yaşlı adamın aklını yitirdiğini düşündüğü için, kendine zarar vermesinden korkuyordu. Onu gözetlemeye devam etti. Ancak hiç beklemediği bir olay yaşanacaktı. Bir anda ufukta dev bir dalga belirdi. Dalgaların arasından inanılmaz büyüklükte bir balina çıktı. Suyun üstüne yükseldi ve başını eğerek yaşlı adamın binmesini bekledi. Bu manzara karşısında Şahin şaşkına döndü. Dili tutuldu. Sonunda kendine gelip heyecanla yaşlı adama seslendi. "Ne olur, beni de yanına al. Gideceğim yere kadar götür." Yaşlı adam hafifçe gülümsedi ve şöyle sordu. "Peki, bunun karşılığında bana ne vereceksin?" Şahin, ona kralın damadı olduğunu, yakında kral olacağını ve ne isterse verebileceğini söylemek istedi. Ancak tam bu sırada babasının nasihatini hatırladı. Kendi malın olmayan bir şey üzerinde söz veremezsin. Tam bu düşüncelere dalmışken, yaşlı adam konuştu. "Boşuna düşünme. Senin şu an hiçbir şeyin olmadığını biliyorum. Sana bir teklifim var." Yaşlı adam, elindeki küçük bir parşömen parçasını, bir tüy kalemi ve mürekkebi Şahin'e uzattı. "Buraya yaz ve mühürle, krallığının yarısını bana bağışlayacağını kabul edersen, seni istediğin yere götüreceğim." Şahin, hiç düşünmeden teklifi kabul etti. Yazıyı yazıp imzaladı. Bunun üzerine yaşlı adam onu balinanın sırtına aldı ve birlikte denizleri aşarak Armin krallığına ulaştılar. Balinadan inerken yaşlı adam Şahin'e dönerek şöyle dedi. "Unutma, dünyayı dolaşıyorum. Bir gün seni tekrar ziyaret edeceğim ve bana vaat ettiğin şeyi isteyeceğim." Bunu söyledikten sonra yaşlı adam gözden kayboldu. Şahin, üstü başı yırtık, perişan bir halde saraya doğru yürüdü. Ancak sarayın kapısına vardığında, nöbetçiler onun dilenci ya da aklını yitirmiş biri olduğunu sandılar ve ona tek bir kelime bile etme fırsatı vermeden kapıdan kovdular. Bu durumda ne yapacağını bilemeyen Şahin, çareyi sokakları
ve saray çevresini dolaşarak tanıdığı birini bulmakta aradı. Eğer onu tanıyan biri çıkarsa, mesajını krala ya da babasına iletebilirdi. Tam o anda, kralla birlikte saray halkını hatırladı. Armin krallığında kral, ailesi ve maiyeti, her birkaç günde bir sokaklarda dolaşarak halkın durumunu gözlemlermiş. Şahin, bunun farkındaydı ve sabırla o günü bekledi. Sonunda beklediği an geldi. Kral, ailesi ve saray mensupları, ağır bir kortej eşliğinde sokaklardan geçiyordu. Etrafları tamamen muhafızlarla çevriliydi. Şahin, kralın yakınlarına kadar ilerlemek için cesaretini topladı ve ilk adımını attı. Ancak tam o anda, gözü bir tanıdık yüze takıldı. Onu denize atan hain bakan, kralın yanında at sürüyordu. Şahin hemen geri çekildi. Eğer bakan onu fark ederse, kılıcını çekip onu oracıkta öldürebilir ya da daha da kötüsü, intikam almak için ailesine ve eşine zarar verebilirdi. Olanları sessizce izlemeye devam etti. Tam bu sırada, prensesin arabası önünden geçti. Göz göze geldiler. Şahin, güneşin kavurduğu, sakal ve uzun saçlarla kaplı yüzüyle onu tanımasının imkansız olduğunu düşündü. Ancak prenses, gözlerini ondan ayırmadan bakmaya devam etti. Atlı muhafızlar halkın yaklaşmasını engellediği için, prenses daha fazla bakamadan arabası hızla ilerledi ve gözden kayboldu. Kortej saraya döndüğünde, prenses hemen babasına giderek gördüğü yoksul görünümlü adamdan bahsetti. O kişinin, kaybettiği kocasına çok benzediğini söyledi. Bu sözler, kralın zihninde bir kıvılcım yaktı. Hatırladı. O genç adam, kortejin yanına yaklaşmak istemiş. Ancak bir şey görmüş ve aniden geri çekilmişti. O anda kral, onun sadece bir dilenci ya da aklını yitirmiş biri olduğunu sanmıştı. Fakat şimdi, kızının söylediklerinden sonra, o kişinin kim olduğunu öğrenmek için birisini görevlendirmenin iyi bir fikir olacağını düşündü. Belki de ona çok önemli bir şey anlatmak istiyordu. Kral, güvendiği 2 muhafızını çağırdı. Özellikle, kortejde bulunmamış 2 kişiyi seçti. Böylece, genç adamın onlardan korkup kaçmadığından emin olabilirdi. Muhafızlar, Şahin'i bulup onun kim olduğunu ve neden krala yaklaşmak istediğini öğrenmek için harekete geçti. Ancak bu haber bakanın kulağına da ulaştı. Hemen harekete geçti ve muhafızlardan önce Şahin'i bulmak için peşlerine düştü. Eğer ondan önce ulaşabilirse, Şahin'in gerçeği anlatmasını engelleyebilir ve planlarını bozmadan yoluna devam edebilirdi. Tam o sırada, kralın gönderdiği 2 muhafız Şahin'i bulmuştu. Ona kim olduğunu ve nereden geldiğini sordular. Şahin, sakin bir şekilde cevap verdi. "Ben uzak diyarlardan gelen bir adamım. Armin kralına şikayet etmek için buraya geldim. Çünkü damadı, ona kızını vermiş ve sarayında ağırlamış olmasına rağmen, bana ait olan malları çaldı. Bana ihanet etti ve gitti. Onun beni asla bulamayacağını düşündü. Bu yüzden, beni kralın huzuruna çıkarmanızı istiyorum ki, hakkımı arayabileyim." Tam sözlerini tamamlamıştı ki, hain bakan aniden karşılarına çıktı. Gözlerini kısarak sordu. "Bu genç kim? Ne istiyor?" Muhafızlar, kralın damadı Şahin'i şikayet etmek için geldiğini söylediler. Bu sözleri duyan bakan rahatladı. Artık karşısındaki kişinin gerçekten Şahin olmadığına ve sadece bir yabancı olduğuna inandı. Ancak yine de bu yabancıyı kullanmaya karar verdi. Onu, kralın damadı hakkında yalan söylemeye ikna edebilirse, Şahin'in adını lekeleyebilir ve Prenses Rukiye'nin ona olan sevgisini yok edebilirdi. Çünkü prenses, Şahin'e derinden aşıktı ve onsuz başka kimseyle evlenmek istememişti. Onun iyiliğini ve şefkatini hiçbir başka erkekte görmemişti. Bakan, bu fırsatı kaçırmak istemedi. Şahin'i bizzat kendisi saraya götürmeye karar verdi. Sarayda, kral büyük bir merakla bekliyordu. Prenses de oradaydı. O da içten içe, bu gencin kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Onun hakkında garip bir hisse kapılmıştı. Kral, Şahin'e dönerek konuşmasını istedi. Şahin derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. "Bağışlayın beni, yüce kral. Buraya ulaşmak için yalan söylemek zorunda kaldım. Ama artık gerçeği açıklamanın zamanı geldi.
Sonra sesi daha da yükselerek devam etti. Ben Şahin'im. Sizin damadınız ve kızınızın kocasıyım. Salondaki herkes şaşkına döndü. Hem sevinç hem de şüphe içindeydiler. Ancak sadece bir kişi korkuyla titriyordu. Hain bakan. Şahin'in sözleri onu dehşete düşürdü. Yüzü sarardı, vücudu kasıldı. Aniden öfkeyle ayağa kalktı ve bağırdı. Saçmalık, bu bir rezalet. Kralın huzurunda böyle oyunlar oynanmasına izin veremem. Bu adam yalancı. Onu hemen zindana atın. Ardından muhafızlara emir verdi. Bu yalancıyı tutuklayın. Kralın vaktini boşa harcıyor. Ancak kral, sert bir ses tonuyla onu azarladı. Yeter, sus ve yerinde kal. Sonra hizmetkarlarına döndü. Derhal sarayın berberini çağırın. Berber geldiğinde, kral emretti. Bu gencin saçlarını ve sakalını kesin. Berber işe koyuldu. Şahin'in uzun saçları ve sakalı kesildikçe, altındaki gerçek yüz ortaya çıktı. Ve o an, tüm saray sarsıldı. Artık şüpheye yer yoktu. Karşılarında duran kişi gerçekten Şahin'di. Haber hızla yayıldı ve Şahin'in anne babası hemen saraya koştu. Geldiklerinde, oğullarının prensesle sarılıp ağladığını gördüler. Sarayın tamamı büyük bir şaşkınlık ve sevinç içindeydi. Tam o anda, kral gülümseyerek Şahin'e döndü ve ona önemli bir soru sordu. Kral, Şahin'e dönerek merakla sordu. Sana gemide ne oldu? Ve neden en başından beri bana gerçeği söylemedin? Neden dışarıda geçişimi izlerken susmayı tercih ettin? Şahin derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. Ey yüce kral! Bakanınız beni gemiden denize atan kişidir. Sizi sokaklarda gördüğümde gerçeği anlatmak istedim. Ancak bakan beni fark etmeden size ulaşamayacağımdan korktum. Eğer beni tanırsa, bana ve aileme zarar vermek için intikam alabilirdi. Bu yüzden geri çekildim ve sessiz kalmayı tercih ettim. Daha sonra muhafızların beni bakanınızdan önce size götüremeyeceğini bildiğim için kimliğim hakkında yalan söyledim. Çünkü onun saraydaki nüfuzu çok büyüktü. Bu sözleri duyan kralın yüzü kızardı. Gözleri öfkeyle parladı. Hain! Diye bağırdı. Hemen muhafızlarına emir verdi. Onu yakalayın ve zindana atın. Ancak Şahin'in vereceği karara kadar cezası belirlenmeyecek. Muhafızlar, bakanı kelepçeleyerek sürüklemeye başladılar. Bakan, çaresiz bir şekilde bağırıyordu. Beni mi tutukluyorsunuz? Ben bu soylu adamdan daha layığım taht için. Ancak kimse onu dinlemiyordu. Birkaç gün sonra, kral, Şahin'e dönerek hain bakanın cezasını belirlemesini istedi. Şahin, düşündü ve sonunda şöyle dedi. Ben onu bağışlıyorum. Ancak bir şartım var. Krallıktan sürgün edilsin ve hayatı boyunca bir daha buraya geri dönmesin. Bu karar, saraydakileri şaşkına çevirdi. Ancak kral, Şahin'in merhametinden etkilenerek kararına saygı duydu. Zaman geçti ve Şahin, kralın yanında devlet işlerini yönetmeye başladı. Yıllar ilerledikçe, yaşlı kral artık ülkeyi yönetmek için fazla yaşlandığını fark etti. Daha önce verdiği sözü tutarak tahtı tamamen Şahin'e devretti. Artık Kral Şahin, Armin Krallığı'nın hükümdarıydı. Bir gün, saraya beklenmedik bir ziyaretçi geldi. Kapıda bekleyen kişi, Şahin'in adada mahsur kaldığı gün onu balinanın sırtında taşıyan yaşlı adamdı. Kral Şahin onu sıcak bir şekilde karşıladı ve büyük bir saygıyla ağırladı. Ancak yaşlı adam konuşmadan önce yanında getirdiği bir parşömeni çıkardı ve Şahin'e uzattı. Bu, Şahin'in adadayken yaptığı anlaşmaydı. Bu belgeye göre, dedi yaşlı adam, tüm mülklerinin yarısını bana vermeyi kabul etmiştin. Şahin, kısa bir süre düşündü. Sonra başını kaldırıp gülümsedi. Evet, sen sözünü tuttun ve beni o kurak adadan kurtardın. Ben de sana verdiğim sözü tutacağım. Ne kadar büyük olursa olsun, mülklerimi seninle paylaşmaktan vazgeçmem. Bunun üzerine Şahin muhasebecilerini çağırttı. Önce saraydan başladı. Sarayın yarısını yaşlı adama devretti. Sonra topraklarını böldü.
mülklerini ve hazinelerini teker teker ikiye ayırdı. Bütün hesaplamalar yapıldıktan sonra, Şah'ın elinde hiçbir bölünmemiş mülk kalmadığından emin oldu. Sonunda, yaşlı adama döndü ve sordu. "Sana verdiğim sözü tuttun mu, yaşlı bilge dostum?" Yaşlı adam tebessümle başını salladı ve şu sözleri söyledi. "Evet, sözünü yerine getirdin. Paylaşımı da adil yaptın." Sonra ayağa kalktı ve Kral Şahin'e dikkatle baktı. Şahin, krallığının yarısını kaybetmesine rağmen yüzünde sabır, minnettarlık ve huzur vardı. Bunun üzerine yaşlı adam gülümsedi ve şöyle dedi. "Ben sıradan bir ihtiyar değilim. Ben, Allah tarafından gönderilmiş bir kralım. Seni kurtarmak ve elini güçlendirmek için buraya gönderildim. Çünkü sen, gerçekten iyi kalpli ve merhametli bir adamsın." Ve son, yaşlı adam, elini kaldırdı ve gülümsedi. "Bütün mülklerini sana geri veriyorum. Bunlar senindir. Sana en içten selamlarımı ve en samimi dualarımı sunuyorum. Hükmün daim olsun ve gücün hiç eksilmesin." Bu sözleri söyledikten sonra, yaşlı adam bir anda ortadan kayboldu. Şahin, hayret içinde ona baka kaldı. Ancak bu olaydan sonra kendine bir söz verdi. Bundan böyle, fakirlere karşı merhametli, ihtiyaç sahiplerine karşı cömert olacağım. Ve gerçekten de öyle yaptı. Krallığını adaletle yönetti ve halkı onun yönetimi altında huzur içinde yaşadı.